NASA'nın Güneş'i gözlemlemesi için 2018 yılında uzaya fırlattığı Parker sondası Güneş'e dokunan ilk uzay aracı oldu. Peki Güneş'e dokunmak ne anlama geliyor? Güneş'e dokunacak kadar yaklaşan bir uzay aracı nasıl oluyor da zarar görmüyor? Bu sorularımıza cevap bulmak için önce Güneş'in yapısına bakmamız gerekiyor. Güneşimiz ve diğer yıldızların Dünya'nın aksine katı bir yüzeyi yoktur. Güneş, kendi yerçekimi tarafından bir arada tutulan dev bir sıcak plazma topudur. Katı bir madde ısıtılırsa sıvıya, yine ısıtılırsa gaza dönüşür. Buzu ısıtırsak sıvı halde su, suyu ısıtırsak gaz halde buhar elde ederiz. Peki, gaz ısıtılırsa ne olur? Madde, katı, sıvı ve gazın ötesinde plazmaya, yani iyonlaşmış gaza dönüşür. Güneş malzemesi yüzeyden dışarı akar. Bu akış alanı Güneş'in yerçekimi ve manyetik alanı ile sınırlıdır. Bu malzeme Güneş'in atmosferi taç küreyi yani koronayı oluşturur. Sonunda bu sıcak ve hızlı Güneş malzemesinin bir kısmı Güneş'in çekiminden kurtulur ve Güneş rüzgarı olarak uzaya atılır. Güneş atmosferinin sonunu ve Güneş rüzgarlarının başlangıcını belirleyen bu nokta Alfvén kritik yüzey olarak bilinir. Güneşin katı bir yüzeyi olmasa da bir sınırı vardır. Sınır, yer çekimi ve manyetik kuvvetler tarafından Güneş'e bağlanan Güneş malzemesinin bittiği noktadır. Aslında bu sınırın tam olarak nerede olduğunu bilmiyorduk. Ancak tarihte ilk kez bir uzay aracı bu sınırı geçti. Parker Solar Probe, hala Güneş'e bağlı olan Güneş malzemelerine dokunarak koronaya girdi. Peki, Güneş'e dokunacak kadar yaklaşan bir uzay aracı nasıl oluyor da zarar görmüyor? Bu uzay aracının tasarımında gizli. Parker sondası ısıyı önden yansıtan ve arka tarafı serin tutan beyaz bir kalkanla donatılmıştır. Isı kalkanı birkaç farklı malzemeden yapılmıştır. Biri, golf sopalarında veya tenis raketlerinde görebileceğimiz grafit epoksiye çok benzeyen karbondur. İç kısmı yaklaşık %97 hava olan başka bir karbon formu olan bir karbon köpüğüdür. Çok güçlü bir yapı yapmanın çok hafif bir yoldur. Uzay aracının ısı kalkanından sorumlu baş mühendis Betsy Condon, kalkanda kullanılan karbonun ne kadar iyi bir yalıtkan olduğunu kanıtlamakta o kadar iddialı ki bakın bu malzemeyi nasıl test ediyor. You can start seeing it glowing red. The real heat shield gets up to about 2,500 degrees Fahrenheit, which we're not going to do today. But we are going to get it to a couple of hundred degrees Fahrenheit. So it's going pretty good now. Curtis, why don't you touch the back surface of that? What does it feel like? Nice and cool, he says. Which is just how we like it. Keeping the spacecraft cool. Uzay aracının en büyük yardımcılarından birisi de ısı kalkanlarını yöneten yazılımıdır. Kalkanın doğru konumda olup olmadığını algılar, doğru konumda değilse kendini düzeltmesini sağlar. Bir uzay aracı için bile olsa Güneş'te susuz kalmamak önemlidir. Parker sondası Güneş pillerinin aşırı ısınmasını önlemek için suyu dolaştırır, serin kalır ve gücünü korur. Temel olarak su, Güneş panellerinin arkasından radyatörlere akar. Bu nedenle su, Güneş pillerinin arkasında ısınır ve ardından radyatörde soğur. Bu ısı transferi vücudumuzdaki damarlara çok benzer şekilde gerçekleşir. En önemlisi ise ısı ve sıcaklık aynı şey değildir. Sıcaklık bir ölçümdür, ancak ısı bir enerji aktarımıdır. Güneşin ve tüm yıldızların plazmadan oluştuğundan bahsetmiştik. Plazmanın yoğunluğu katmana bağlıdır. Güneşin koronası çok yüksek bir sıcaklığa sahipken plazma parçacıkları oldukça yayılmıştır. Yani aralarında büyük boşluklar bulunur. Bu nedenle koronadaki sıcaklık 1,6 milyon santigrat civarında olmasına rağmen uzay aracı etrafındaki ısı yönetilebilir. Önce elinizi sıcak bir fırının içine koyduğunuzu, daha sonra da elinizi kaynar suyun içine daldırdığınızı hayal edin. Kaynar suya nazaran eliniz
fırının içindeyken daha yüksek bir sıcaklığa daha uzunca bir süre dayanabilir. Bunun sebebi çok sıcak olan suyun içindeyken elinizin çok daha fazla sayıda parçacıkla temas etmesidir. Benzer şekilde güneşin görülebilir yüzeyine kıyasla korona daha az yoğunluktadır ve bu yüzden uzay aracı çok daha az sayıda parçacıkla karşılaşacağından fazla miktarda ısı almayacaktır. Kullanılan bu enstrümanlar nedeniyle kalkanın ön kısmı 1400 santigrata yaklaşan sıcaklıklarla karşı karşıyayken uzay aracının taşıdığı yük oda sıcaklığına yakın yaklaşık 30 santigrattadır. İnce korona çoğu zaman görülemeyecek kadar soluktur. Ancak tam güneş tutulmaları sırasında ortaya çıkar. Yüzyıllardır tutulmalar sırasında güneşin atmosferini inceliyoruz. Çünkü yıldızımızın güneş sistemindeki yaşamı nasıl etkilediğini anlamak için bu çok önemli. Ancak korona hakkındaki birçok şey hala sır. Astrofizikteki en zorlu bilimsel gizemlerden ikisi güneş koronası dediğimiz bir bölgede meydana geliyor. İlk gizem sıcaklıkla ilgilidir. Korona, güneşin görünür yüzeyi olan fotosferden yaklaşık 300 kat daha sıcaktır. İkincisi, güneş rüzgarı olarak bilinen güneşten akan sabit parçacık akışıdır. Bu rüzgarlar koronadan saatte milyonlarca kilometreye kadar hızlanır. Bunun nasıl olduğunu henüz bilemiyoruz. Güneş rüzgarı uydularımızı ve teknolojimizi bozabilir. Teknolojinin hayatımızın her noktasına girdiği bir dönemde onları daha iyi korumak için güneş rüzgarının başladığı yere gitmeliydik. Yani koronaya. Bu yüzden uzay çalışmaları arasında koronaya gitmek kilit bir hedef oldu. İlk olarak 1958'de Güneş'e bir uzay aracı gönderme fikri önerildi. Ancak 2000'li yıllara kadar bu yolculuğa dayanacak uzay araçları üretecek teknolojiye sahip değildik. 2018'de fırlatılmasından bu yana saniyede 147 kilometreye varan rekor hızla hareket eden Parker sondası yıldızımıza doğru ilerliyor. Bu hız ona şimdiye kadarki en hızlı insan yapımı cisim unvanını kazandırıyor. Parker sondası geçtiğimiz Nisan ayında Güneş çevresindeki 8. yörüngesinde koronadan geçtiğinde Güneş'in yüzeyinden yaklaşık 20 Güneş yarıçapı yani 13 milyon kilometre uzaktaydı. Bilim insanları bunu çok büyük bir kilometre taşı olarak görüyorlar. Çünkü bu noktaya gelmemiz 60 yıldan fazla sürdü. Parker koronaya giderken geniş alan görüntüleyici cihazı bu görüntüleri aldı. Plazma akımları uzay aracını çevreledi ve Parker'ın diğer aletleri manyetik koşulların değiştiğini tespit etti. Koronanın dışında güneş rüzgarı fışkırır, güneş malzemesini yüksek hızlarda uzağa iter, böylece güneşin yüzeyine geri dönemez. Koronanın içinde güneşin manyetik alanı çok daha güçlü hale gelir. Güneş malzemesi daha yavaştır ve güneşe bağlıdır. Parker, düzgün bir bölünme yerine bu iki taraf arasındaki sınırın kırışık olduğunu buldu. Bu engebeli sırtlar koronadan dışarı çıkan büyük plazma akışları tarafından yaratılır. Bilim insanları bunun neden olduğundan emin değiller. Ancak Parker sondası yaklaştıkça daha fazla ipucu buluyoruz. Parker, koronaya girmeden önce güneş rüzgarında bir an için kendini geri çekeceği bükülmeler görmüştü. Bilim insanları bu özellikleri güneş rüzgarı anahtarlanmalarında aradılar. Ama nasıl ve nerede oluştuklarını kimse bilmiyordu. 2021'de uzay aracı sonunda köklerinden birinde geri dönüşleri izledi. Parker, güneşe daha da yaklaştıkça geri dönüş patlamaları tespit etti. Bilim insanları patlamaları güneşin görünür yüzeyine kadar takip ettiler. Burada farklı hücreler görüyoruz. Altta ısı yükseldikçe bu konveksiyon hücreleri çalkalanır ve yüzeyin üzerinde manyetik enerji hunileri oluşturur. Bilim insanları korona ve ötesine yükselmeden önce bu hunilerin içinde geri dönüşlerin olduğunu buldular. Bu geçiş yapbozunun sadece bir parçası. Tam olarak nasıl oluştukları hala bilinmiyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Parker, yakından inceleyebildiğimiz tek yıldız olan Güneşimizi keşfederken ipuçları aramaya devam edecek. Güneş aynı zamanda yaşamı desteklediği bilinen tek yıldızdır. Bu nedenle Güneş sistemimizin ötesinde yaşam ararken onu anlamak çok önemlidir. Bu doğrudan şu soruya bağlanacak: bu evrende yalnız mıyız? Ve bu insanlığın cevaplaması gereken en büyük sorulardan biri.